Doğumdan beri düşe kalka büyüdüğümüz ve her bir yaşımızda günden güne birçok konuda hata yaptığımız bir dünyada, tüm gün elimizden düşmeyen, bazılarının abartıp neredeyse onlarla birleşip cyborg olduğunu düşündüğüm, fakat aynı zamanda binlerce kilometre uzaktaki biriyle yanındaymışçasına görüşebilmek gibi yararlı bir konuda kullanabildiğimiz telefonlarla birini ararken bir sayı yanlış tuşlamak gayet normal. Yani her normal insan böyle düşünürdü. Ailem bana uzun bir süre boyunca cep telefonu almadı. Durumumuz yetmediği için değil. Almadı. Eğer konuya daha çok girmek gerekirse 7. sınıfa kadar şu tuşlu telefonlardan kullandım. Ve aslında bu benim için pek de sorun değildi. Çünkü o sırada Miray'ın 2 adlı anime izliyordum ve orada bu telefonlarla günlük tutuyorlardı. Ve ben de yapmak istemiştim. Ve bunun için çok heyecanlıydım. Ta ki animedeki gibi sınırsız not kısmı olmadığını fark edene kadar. 200 harf 40 sayfayla nasıl her günümü anlatmamı bekliyorsun ki? Bu yaşadığım hayal kırıklığından sonra aileme gittim ve dedim ki herkesin dokunmatik telefonu var, ben de bir tane istiyorum. Aslında tepkileri beklediğimden iyiydi. Çünkü telefon almayı kabul ettiler. Ama o yıl annemin telefonunun bozulması sonucu ona yeni bir telefon alınması gerekti. Ama sorun değil. Huysuz bir çocuk değildim. Ben daha çok küçüktüm ve şu ana kadar telefonsuz gelebildiysem bir süre daha böyle gidebilirdim. Fakat o bir yetişkindi ve ihtiyacı vardı. Bunu anlayabilecek yaştaydım. Asıl sorun diğer yıllarda başladı. 8. sınıfta abime yeni bir telefon alındı ve 9. sınıftayken bana alınan telefonu babam sahiplendi. İlk düzgün telefonumu 10. sınıfta alabilmiştim. İlk düzgün telefonum diyorum çünkü o zamana kadar teyzemin bana verdiği ve çok yavaş olduğu için ancak aramalarda kullanabildiğim telefonu kullanıyordum. Ta ki en yakın arkadaşımın yeğeniyle Mucize Uğur Böceği hakkında konuşurken telefonu denize düşürene kadar. Her şeyden sonra elimde artık bir telefon vardı. Ve dürüst olacağım, aslında şu ana kadar kimse beni yanlışlıkla aramadı. Bilerek de çok aramadılar ya gerçi. Fakat bir keresinde edebiyat öğretmenimiz bize şiir yazma ödevi vermişti ve ben şiir yazmakta pek de iyi sayılmam. Bu yüzden son günün gecesine kadar denemiş olsam da elimde hiçbir şey yoktu. Ve o dakikaya kadar birinden yardım almak aklıma gelmemişti. Her ne kadar son saniye olursa olsun belki yardım edecek birilerini bulabilirim diyerek konuşma uygulamamı açarak son konuştuğum kişilere baktım. Şanslıydım ki daha önceden şiir konusunda yarışma bile kazanmış olan bir arkadaşıma denk gelmiştim. Ve bana yardım edebileceğini söyledi. Fakat saat biraz geçti ve işleri vardı. Benim ödevim diğer güneydi. Bunu ona söylediğim zaman öyleyse telefon numaranı ver, yarın erken kalkacağım, sana şiiri yazar ve mesaj olarak atarım dedi. Ve benim için gayet uygundu. Telefon numaramı yazıp uyudum. Fakat diğer gün okulda edebiyat dersinde elime hiçbir şey ulaşmamıştı. Merak etmeyin, son saniye saçma bir şiir yazarak durumu kurtardım. Ama neden o çocuğun mesaj atmadığını merak etmiştim. Öğle arasında ona mesaj attım ve nedenini sordum. Ona attığım numarayı kontrol etmemi söyledi. Baktığımda yazarken yanlışlıkla bir yerine 2'ye basıp başkasının numarasını verdiğimi fark ettim. O da aslında şiiri yazmış ve sabah erkenden yollamış. Şiir ise aşkla alakalı falanmış. Çiçekler, böcekler, papatyalar yani. Yolladıktan birkaç dakika sonra karşıdaki kişi sesli mesajla cevap vermiş. Aslında bir erkek sesi duymuş. Kardeş her şey güzel de ben o aradığım papatyaya hiç benzemiyorum ya. Aslında o kişinin çok kafa dengi olabileceğini düşünmüştüm ve en yakın arkadaşımla o günden sonra olaydan hep papatya olarak bahsettik. Hey papatya, eğer bunu izliyorsan benim hatamdı. Tekrar özür dilerim. Sanırım bu olay telefonu aldığımdan beri başıma gelen tek yanlış numara olayıydı. Bu yüzden kaçtım. Dur, bir dakika. Bitirmeden önce hızlıca anlatmak istediğim bir olay daha var. Aslında bu benim başıma gelmedi. Fakat olay olurken orada duruyordum. Yani her zamanki gibi bilgisayarın başında oturuyordum. Ve annem yandaki koltukta televizyon izliyordu. O sırada sesi duyduk. Tam olarak böyle olmamış olabilir ama siz anladınız. Abimin telefonuydu ve abim orada olmadığı için annem açmıştı. Birkaç saniye sessizlikten sonra annem yanlış numaradasınız herhalde dedi. O sırada karşı tarafın söylediklerini duymadım çünkü telefon bende değildi. Fakat annem birkaç saniye sonra aynı cümleyi tekrar söyledi. Sanırım yanlış numaradasınız. Burası temizlikle alakalı bir yer değil. Oğlumun kişisel telefonu. Kadın yanlış numarayı aradığını kabul etmedi ya. Resmen hayır doğru yazdığıma eminim falan demiş. Annemiz o zaman size verilen numara yanlış dedi ve kadın onu dahi uzun bir süre boyunca kabul etmedi. Hayır yarın bir gün bu kadını başka bir yerde düşünsenize. Sürücü sınavından kaldınız. Eee, hayır kalmadım. Kaldınız? Hayır, hiçbir şey yanlış yapmadığıma eminim. Kalmadım.
İnsanlar hata yapar, tamam mı? Bunu kabul et. Sana numarayı yanlış vermiş olabilirler. Bu çok normal. Sadece rahatsız etmek istememiştim yabancı. Üzgünüm. Diyerek telefonu kapatabilirdin. Evet, bugün ne anladık? İnsanlar hata yapar. Yanlış numaralar bazen komik olabiliyor. Bye. Ve yolculukta şöyle bir şey yaşandı. Bir anons geçtiler. Muavin hani şey yapıyor ya. Anladın işte. Anons Türkçeyi konuşuyorum. Anons geçtiler ve şöyle diyorlar. Yolcularınızın dikkatini, emniyet kemerlerinize yolculuk boyunca otobüsün hareket ettiği anlarda işte takmanız mecburidir. Emniyet kemeri takmadığınız durumlardan turizmimiz sorumlu değildir dediler. Herkes emniyet kemeri aramaya başladı. Arabada emniyet kemeri yok.